Durup bir düşün. Etrafındaki en tehlikeli insanları hatırla. Onları tehlikeli yapan şey sesleri miydi yoksa sessizlikleri mi? Bu videonun sonuna kadar kalırsan bir daha asla aynı şekilde konuşmayacaksın. Çünkü şimdi anlatacağım şey çoğu insanın hayatı boyunca fark etmeden ihlal ettiği bir yasadır. Gerçek şu, insanların çoğu karşısındaki henüz tek bir hamle yapmadan çok önce kendini savunmasız hale getirir ve bunu kendi ağızlarıyla yaparlar. Çok hızlı konuşur, gereğinden fazla açıklama yaparlar. Her planı önceden ilan ederler. Aldıkları her kararı savunma ihtiyacı duyarlar. Ve her iğneleyici söze sanki susmak yenilgiye teslim olmakmış gibi anında tepki verirler. Ama gerçekten güçlü olanlar çok daha soğuk bir gerçeği çözmüştür. Dilini kontrol eden insan, başkalarının görmesine izin verilen imajı da kontrol eder. Sözlerin masum değildir. Ağzından çıkan her cümle, önceliklerini, güvensizliklerini, hırslarını, kime bağlı olduğunu ve hangi yaralarının hala kanadığını dışarı sızdırır. Dikkatsizce konuşursan, insanlara tam olarak nereden bastıracaklarını öğretmiş olursun. Kendini sürekli açıklama ihtiyacı duyarsan, güveninin onların onayına bağlı olduğunu ele verirsin. Planlarını erkenden ortaya koyarsan, senden daha zayıf zihinlere bile o planları bozmak için gereken zamanı hediye edersin. Şimdi çok önemli bir şeyi anlaman gerekiyor. Sessizlik bir boşluk değildir. Sessizlik gizli bir güçtür. Sessizlik başkalarını seni tahmin etmeye zorlar. Sabırsız insanların kendilerini ele vermesini sağlar. Gözlenmeden gözlemlemene, bildiklerini ifşa etmeden dinlemene ve karşı tarafı uyarmadan hazırlanmana imkan tanır. Bu, çekingen olmak ya da korkudan susmak anlamına gelmez. Bu, amaçla konuşmak anlamına gelir. Konuştuğunda sözlerin bir amaca hizmet etmeli. Netlik getirmeli, yön vermeli, uyarmalı, ikna etmeli ya da bir konuyu tamamen kapatmalı. Dili sadece içindeki duyguyu boşaltmak için asla harcama. Unutma, öfke hemen konuşmak ister. Güç ise doğru anı bekler. Güvensizlik kendini savunmaya koşar. Özgüven ise cevabı sonuçlara bırakır. Dünya sözü az olan insana saygı duyar. Çünkü nadir olan şey ağırlık kazanır. İşte tam da bu yüzden her provokasyona cevap vermeyi bırakmalısın. Her yanlış anlaşılmayı düzeltme telaşını bırakmalısın. Herkese ne inşa ettiğini anlatma alışkanlığını bırakmalısın. Bazı insanların seni hafife almasına izin ver. Rahatlamalarına izin ver. Sen hiçbir şey açıklamazken onların niyetlerini ortaya dökmelerine izin ver. Sonra harekete geç. Sonra üret. Ve sonuçların sen tek kelime etmeden senden önce odaya girsin. Gerçek öz kontrol işte burada. Sessizlikte başlar. Eğer bu ilk ders bile içinde bir şeyleri sarstıysa yorumlara "sessizliğimin bir ağırlığı var" yaz. Bunu yazman her kelimeyi bilinçli, her duraklamayı stratejik ve her sonucu inkar edilemez kılmaya hazır olduğunun işareti olsun. Şimdi ikinci derse geçelim. Ve emin ol, bu ders karşındaki insanları okuma şeklini tamamen değiştirecek. İkincisi, dinleme disiplini. Gerçekten güçlü bir insan bir odaya, oradaki en etkileyici ses olmak için girmez. O odaya gücün nasıl dağıldığını anlamak için girer. Kim özgüvenle konuşuyor, kim güvensizlikten. Kim sürekli söz kesiyor, kim onay arıyor, kim nezaketin arkasına kin saklıyor ve kim sessizlikten o kadar rahatsız oluyor ki gereğinden fazlasını ağzından kaçırıyor. Şunu iyi anla. Dinlemek pasif bir eylem değildir. Dinlemek stratejik bir bilgi toplama eylemidir. Her konuşma sana insanların motivasyonları, korkuları, kime sadık oldukları, hırsları ve zayıf noktaları hakkında bilgi verir. Ama bu ancak egon fark edecek kadar sessizse mümkündür. İnsanların çoğu aslında dinlemez. Sadece konuşma sırasının kendilerine gelmesini bekler. Bu yüzden çok şey kaçırırlar. Cevaptan hemen önceki o küçük tereddüdü, ses tonundaki ani değişimi, söylenen sözle sergilenen davranış arasındaki çelişkiyi ve insanların kimsenin kendilerini incelemediğine inandıkları anlarda ele verdikleri o minik detayları sen farklı olmalısın. Biri konuştuğunda yargıya varmak için acele etme, gözlemle, devam etmelerine izin ver. Daha az soru sor ama sorduğun her soru bir amaca hizmet etsin. İnsanlar genellikle kendilerini rahatça duyabilecekleri kadar alan verildiğinde en derin niyetlerini ortaya koyarlar. Tarih boyunca liderler yalnızca kötü kararlarla yıkılmadı. Aynı zamanda
yanlış sesleri dinleyerek, dal kavukluğun altındaki gerçeği görmezden gelerek yıkıldılar. Bu yüzden işine yarayan tavsiyeyi, kılık değiştirmiş manipülasyondan ayırmayı öğrenmelisin. Bazı insanlar sana tavsiye verir çünkü gerçekten başarılı olmanı ister. Bazıları ise sana tavsiye verir çünkü senin kararsızlığın onlara üzerinde oynayacak bir alan açar. İkisini de dinle ama yargını hiçbirine teslim etme. Kontrollü bir insan farklı bakış açılarını toplar, hepsini gerçeklikle karşılaştırır ve sonra kararı tek başına verir. Yüksek sesle konuşmayı bilgelikle karıştırma. Özgüveni yetkinlikle karıştırma. Ve sakın sevginin seni bir kalıbı görmekten kör etmesine izin verme. Seni durmadan öven kişi gururunu nasıl kullanacağını öğreniyor olabilir. Sana saygıyla karşı çıkan kişi ise seni büyük bir hatadan koruyor olabilir. Sadece kulağa hoş gelen şey değil, o sözü söyleyenin çıkarına olan şeyi de dinle. Bu beceri seni kandırılması zor biri yapar. Çünkü artık kelimelere tepki vermeyi bırakır, niyeti incelemeye başlarsın. Ne kadar dikkatli dinlersen, başkaları senin hakkında o kadar az şey öğrenirken, sen onlar hakkında o kadar çok şey öğrenirsin. Ve işte bu dengesizliğin adı güçtür. Bundan sonra her konuşmaya dikkat çekme arzusuyla girme. Bırak insanlar kendilerini eksiksiz sergilesin. Senin sessizliğin bir alan yaratır. Ve o alanın içinde onların sözleri, gerçeği, tehlikeyi, sadakati, zayıflığı ve fırsatı senin önüne serer. Eğer egonu susturmaya ve insanların fark etmeden ele verdikleri gerçeği duymaya hazırsan, yorumlara kelimelerin ötesini dinliyorum yaz. Ve bu videoyu faydalı bulduysan beğen butonuna basmayı unutma. Çünkü sıradaki ders ne zaman konuşacağını bilmek üzerine ve inan bana sandığından çok daha kritik. Üçüncüsü, sadece sözlerin sonucu değiştirebilecekse konuş. Sessiz kalmanın bir zamanı vardır ama sessizliğin teslimiyete dönüştüğü bir zaman da vardır. Hata konuşmamak değildir. Asıl hata hiçbir kaldıraç olmadan, zamanlama olmadan ve net bir amaç olmadan konuşmaktır. Sürekli konuşan insan bir süre sonra arka plan gürültüsüne dönüşür. Ama doğru anda konuşan insan tüm odanın yönünü değiştirebilir. Kelimeler duygu tarafından değil de yargı tarafından yönetildiğinde birer güç aracı olur. Sesinin gerçekten gerekli olduğu anı tanımayı öğrenmelisin. Bir sınırın çizilmesi gerektiğinde konuş. Kafa karışıklığı konumunu tehdit etmeye başladığında konuş. Sorgulanmadan bırakılırsa gerçek sanılacak bir yalan varken konuş. Bildiğin bir şey ağır bir hatayı önleyebilecekken konuş. Ama sırf gururun incindiği için asla konuşma. Gurur gereksiz çekişmelere yol açar. Strateji ise yalnızca geleceğini koruyan mücadeleleri seçer. Ağzını açmadan önce nasıl bir sonuç istediğini bil. Saygı mı istiyorsun? Netlik mi? Mesafe mi? Anlaşma mı? Yoksa somut bir eylem mi? Eğer istediğin sonucu net bir şekilde adlandıramıyorsan, büyük ihtimalle senin yerine duyguların konuşuyordur. Güçlü iletişim daha çok kelime kullanmak değildir. Tam tersine zayıf, savunmacı ve gereksiz olan her şeyi kesip atmaktır. Söylenmesi gerekeni söyle, sonra dur. Güçlü bir ifadeyi onu 5 ayrı şekilde açıklayarak zayıflatma. Kendinle pazarlığa oturma. Çizdiğin sınırın ardından gelen sessizliği doldurma telaşına düşme. Bırak karşındaki o sözün ağırlığını hissetsin. Pek çok insan sert bir şey söyledikten sonra oluşan gerginliğe dayanamadığı için otoritesini kaybeder. Mesajını yumuşatır, gergin gergin güler, özür diler ve karşı tarafa bir kaçış yolu sunar. Sen bu dürtüye karşı koymalısın. Sakince konumunu belirt. Göz temasını koru. Bırak sessizlik cümleyi senin yerine tamamlasın. Ses tonun sabit kalmalı. Çünkü kontrol, bağırmaktan çok daha ürkütücüdür. Bağırmayı herkes yapabilir. Ama rahatsız edici bir gerçeği öfkeye, korkuya ya da tereddüde kapılmadan söyleyebilen çok azdır. İşte ölçülü konuşmayı bu kadar güçlü kılan şey budur. İnsanlara sözlerinin özenle seçildiğini, öylece dökülmediğini gösterir. Anlaşılmak için yalvarmadığını gösterir. Ve şunu asla unutma. Her gerçek her insana söylenmek zorunda değildir. Bazı insanlar dürüstlüğünü hak eder. Bazıları ise sadece mesafeni hak eder. Bilgelik, bu ikisi arasındaki farkı bilmektir. En güçlü ses, en yüksek çıkan ses değildir. En güçlü ses, nadiren duyulan,
net konuşan ve ardında sonuçlar bırakan sestir. Eğer dürtüsel konuşmayı bırakıp zamanlamayla, amaçla ve netlikle konuşmaya hazırsan, yorumlara "Sözlerimin sonuçları var" yaz. Şimdi gelelim belki de en çok yanlış anlaşılan derse. Dördüncüsü, bırak sonuçlar senin yerine konuşsun. Bir odadaki en zayıf insan genellikle ne olacağını en yüksek sesle ilan eden kişidir. Henüz inşa etmeden disiplininden bahseder. Kazanmadan zaferinden söz eder. Sınanmadan sadakatinden dem vurur. Kelimeler ona bir hareket hissi verir ama gerçeklik hiç değişmez. Sen bunun tam tersi olmalısın. Sessizce inşa et. Kimse izlemezken çalış. Bırak alışkanlıkların, vaatlerinden daha güçlü olsun. Bırak sonuçların, açıklamalarından daha yüksek sesle konuşsun. İtibar, bir insanın kendi hakkında söylediği iddialarla değil, başkalarının tekrar tekrar şahit olduğu şeylerle kurulur. Tek bir başarı dikkat çekebilir ama otoriteyi yaratan tutarlı sonuçlardır. İnsanlar baskı altında başarılı olduğunu, aksilikler karşısında sakin kaldığını ve takdir için yalvarmadan yola devam ettiğini gördüklerinde gücünün gerçek olduğunu anlamaya başlar. Bu yüzden büyümenin her adımını anlatmayı bırakmalısın. Ne kadar çok çalıştığını herkese duyurma. Bir hedef henüz şekillenmeden onu açıklama. Bitmemiş işini dış görüşlerden, kıskançlıktan ve erken övgüden koru. Çünkü övgü başarıdan önce geldiğinde açlığını zayıflatabilir. Temelin sarsılmaz hale gelene kadar yeterince uzun süre görünmez kal. Sonra sonuç hiçbir uyarı vermeden ortaya çıksın. Onlar konuşurken senin çalıştığını keşfetsinler. Onlar senden şüphe ederken senin geliştiğini fark etsinler. Onlar senin tepki vermeni beklerken artık onların onayına ihtiyaç duymayan bir hayat kurduğunu görsünler. Sonuçların seni küçümseyenlere cevap versin. Ama intikam asla senin asıl amacın olmasın. Çünkü eğer yalnızca seni eleştirenleri etkilemek için inşa edersen, yönünü hala onlar belirliyor demektir. İnşa et. Çünkü yetkinlik sana özgürlük verir. İnşa et. Çünkü disiplin seni başkalarına bağımlı olmaktan korur. İnşa et. Çünkü değer üretebilen insanın ilgi peşinde koşmaya ihtiyacı kalmaz. Ve sonuç geldiğinde övünme dürtüsüne karşı koy. Zafer, hayranlık dilenmeye başladığı anda onurunu kaybeder. Sadece yarattığın şeyin yanında dur. Bırak insanlar, senin göründüğün kişiyle gerçekte olduğun kişi arasındaki mesafeyi kendileri hesaplasın. Bu en soğuk güç biçimidir. Tartışmanın tamamen gereksiz hale geldiği bir etki düzeyi. Eğer açıklamayı icraatla, dikkati disiplinle ve boş sözleri inkar edilemez kanıtlarla değiştirmeye hazırsan, yorumlara "Sonuçlarım benim için konuşuyor" yaz. Şimdi sıra seni kontrol etmeye çalışan herkesi etkisiz hale getirecek belki de en kritik derste. Beşincisi, rakibinin istediği zamanda asla karşılık verme. İnsanların çoğu seni güçlü oldukları için kışkırtmaz. Seni kışkırtırlar çünkü hala içine ulaşabildiklerine, ruh halini kontrol edebildiklerine dair bir kanıta ihtiyaç duyarlar. Bir hakaret, asılsız bir suçlama, küçümseyen bir ses tonu, hesaplanmış bir sessizlik. Bunlar çoğu zaman karakterine yönelik gerçek tehditler değildir. Bunlar birer testtir. Disiplinini terk etmen için gönderilmiş davetiyelerdir. Düşünmeden tepki verdiğin an, karşındakine hediye niteliğinde bilgi verirsin. Neyin seni incittiğini, neyin korkuttuğunu ve duygularının ne kadar kolay bir şekilde başkasının eliyle çekilebildiğini gösterirsin. Bir tahrik karşısında kendine şu soruyu sor. Bu insan neden benden bir tepki almaya bu kadar ihtiyaç duyuyor? Beni utandırmaya mı, dikkatimi dağıtmaya mı, yoksa kendi işine yarayacak bir karar aldırmaya mı çalışıyor? Motivasyonu anladığın an, o yem tüm gücünü kaybeder. Artık o sözleri birer gerçek olarak değil, birer strateji olarak görürsün. Ve bu değişim her şeyi değiştirir. Bu anlarda sessizlik zayıflık değildir. Sessizlik bir reddediştir. Karşındakine senin sinir sistemine erişiminin olmadığını söyler. Ama dikkat et. Stratejik sessizlik pasif bir katlanış değildir. Korktuğun için saygısızlığı yutuyor değilsin. Bu durumun bir tepkiyi mi, bir sınırı mı, mesafeyi mi, yoksa bir sonucu mu hak ettiğine soğukkanlılıkla karar veriyorsun. Bazen doğru hamle hiçbir şey söylemeden çekip gitmektir. Bazen tek bir soğuk cümle söyleyip konuşmayı bitirmektir. Aceleci insan, rakibinin seçtiği anda tepki verir. Disiplinli insan ise kendi seçtiği anda tepki verir.
Anlık tepkiyi asla cesaretle karıştırma. Pek çok insan bekleyecek güce sahip olmadığı için patlar. Öfkenin güçlü olmayı kanıtladığını sanırlar. Oysa kontrolsüz öfke yalnızca bir şeyi kanıtlar: davranışlarını başka birinin kontrol edebildiğini. Gerçek güç, geleceğine neyin hizmet ettiğine karar verirken içeride sakin kalabilmektir. Her tartışmayı kazanmak zorunda değilsin. Konumunu, itibarını, enerjini ve yönünü korumak zorundasın. Bırak başkaları küçük duygusal zaferler kutlasın. Sen daha büyük adımlar atacak gücünü koru. Sana hakaret eden kişi belki yarın söylediğini bile unutacak. O geçici sözlerin senin hayatında kalıcı hasar yaratmasına izin verme. Herkese açık bir şekilde misilleme yapma dürtünü kontrol et. Fazla açıklama yapma. Bir sonraki hamleni ele verme. Gözlemle, hatırla, erişimini yeniden ayarla ve inşa etmeye devam et. Bir insan ancak ne övgünün ne de kışkırtmanın onu amacından saptıramayacağı keşfedildiğinde dokunulmaz hale gelir. Senin sakinliğin kaos bekleyenleri şaşırtacak. Senin sabrın dürtüselliğine güvenenleri açığa çıkaracak. Ve öfkeni bir izleyici kitlesi önünde sergilemeyi reddetmen, izleyen herkese zihninin sana ait olduğunu gösterecek. Eğer başkalarının emriyle tepki vermeyi bırakmaya hazırsan, yorumlara "ruh halimi kimse kontrol edemez" yaz. Bu fikirler sana değer katıyorsa, kanala abone olman tam da bu an için doğru olur. Çünkü geriye kalan dersler bu zihniyeti tamamlayan son parçalar. Altıncısı, anın gerektirdiğinden fazlasını asla açık etme. Sana soru soran herkes gerçeği en eksiksiz haliyle hak etmez. Bazıları gerçekten önemsediği için sorar. Bazıları ise o bilgiyi kendisine avantaj sağladığı için sorar. Ne planladığını, neden korktuğunu, kime güvendiğini ve kendini ne kadar güvende hissettiğini bilmek isterler. Ama seni desteklemek için değil, seni nasıl etkileyeceklerini hesaplamak için. İşte bu yüzden disiplinli bir insan dürüstlüğü asla her şeyi ifşa etmekle karıştırmaz. Şeffaf olmadan da dürüst olabilirsin. Zihninin tüm haritasını teslim etmeden de bir soruya cevap verebilirsin. Güç, çoğu zaman başkalarının neyi ve ne zaman bilmesine izin verileceğini kontrol edebilmeye bağlıdır. Her şeyini açık eden insanın hamleleri kolayca tahmin edilir. Hamleleri kolay tahmin edilen insan ise kolayca engellenir, kışkırtılır ve manipüle edilir. Bu yüzden bilgiyi duygularına göre değil, gerçek gerekliliğe göre paylaşmayı öğren. Stratejinin tamamını senin hayatında yeri olmayan insanlara açma. Biri sana iltifat etti, baskı yaptı ya da endişeliymiş gibi davrandı diye bir sonraki hamleni açıklama. İnsanlara büyük bilgiler emanet etmeden önce küçük bilgilerle ne yaptıklarını izle. Dikkatsiz biri söylediğini başkalarına aktarır. Kıskanç biri onu çarpıtır. Manipülatif biri ise onu saklar ve daha sonra sana karşı bir koz olarak kullanır. Bırak insanlar senin gerçeğini sana karşı kullanmadan taşıyabileceklerini önce kanıtlasınlar. O ana kadar ölçülü ol. Bu, sahte bir kimliğin ardında yaşamak demek değildir. Bu, henüz inşa halinde olan şeyi korumak demektir. Bir tohum, toprağın altında büyüdüğü için zayıf değildir. Sadece kökleri rüzgara dayanacak kadar güçlenmeden önce açığa çıkmamayı bilecek kadar akıllıdır. Senin hırsların da böyledir. Kırılgan oldukları dönemde onları koru, yapıları sağlamlaştığında paylaş. Ama şunu da anla, gizem tek başına güç değildir. İçi boş bir sessizlik yalnızca bir boşluktur. Kısıtlamanın hazırlıkla, yetkinlikle ve eylemle desteklenmesi gerekir. Aksi halde insanlar er ya da geç perdenin ardında hiçbir şey olmadığını fark eder. Amaç güçlü görünmek değildir. Amaç elindeki her şeyi sergileme zorunluluğu hissetmeyecek kadar sağlam bir zemine basmaktır. Zengin bir zihin her düşüncesini sergilemez. Disiplinli bir insan her fedakarlığını duyurmaz. Stratejik bir insan anlaşılabilmek uğruna herkese özel dünyasının kapılarını açmaz. Bazı insanların onu yanlış anlayacağını kabullenir. Bırak insanlar hakkında eksik sonuçlar çıkarsın. Bırak seni tanıdıklarını sansınlar. Onlar senin eski alışkanlıklarına hazırlanırken sen yenilerini ediniyor olacaksın. Elbette bazı anlar olacak ki sadakatini ve sorumluluğunu kanıtlamış insanlarla açık olman gerekecek. Ama o zaman bile farkındalıkla konuş. Güven, aciliyetle değil, kanıtla büyümeli. Geçici bir duygu yüzünden asla kalıcı bir erişim izni verme.
başkasının neyi bilmeyi hak ettiğine karar vermeden önce sakinleşmeni bekle. Eğer planlarını korumaya, seçici paylaşımda ustalaşmaya ve inşa etmene hiç yardım etmemiş yabancılara odalarının anahtarını vermeyi bırakmaya hazırsan, yorumlara "bana erişim kazanılır" yaz. Sıradaki ders ise insanları okuma biçimini bir daha asla eskisi gibi bırakmayacak. Yedincisi, sözlere değil, kalıplara güven. Kelimeler prova edilebilir, duygular sahnelenebilir, vaatler, birinin senin güvenini biraz daha uzun süre suistimal edebilmesi için seni yeterince oyalamak üzere tasarlanabilir. Ama kalıpları sonsuza kadar taklit etmek zordur. İşte bu yüzden stratejik bir insan, karşısındakini söylediklerinin güzelliğine göre değil, davranışlarının tutarlılığına göre yargılar. Özellikle şuna dikkat et. Doğru olanı yapmanın anında bir ödülü olmadığında insanlar ne yapıyor? Herkes senin desteğine ihtiyaç duyduğu sürece sadakatten bahsedebilir. Herkes erişimi kaybetmekten korktuğu sürece özür dileyebilir. Gerçekse sözünü tutmak zahmetli hale geldiğinde, bir başka yol daha cazip görünmeye başladığında ya da artık onları izlemediğine inandıklarında ortaya çıkar. İnsanlar çoğu zaman aslında çıkar peşinde koşarken erdemli görünmeye çalışırlar. Paranoyak olmana gerek yok ama gözlemci olmalısın. İnsanların söylediklerini dikkatle dinle, sonra bunu zaman içindeki davranışlarıyla kıyasla. Değişeceğine defalarca söz verip aynı saygısızlığa geri mi dönüyor? Önemli detayları saklarken bir yandan dürüstlükten mi bahsediyor? Sadece sen geri çekilmeye başladığında mı senin değerini hatırlıyor? Etkileyici konuşmaların, defalarca gördüğün kanıtları silip atmasına izin vermeyi bırak. Tek bir hata anlayışı hak edebilir. Ama tekrarlayan bir kalıp artık bir karar almayı hak eder. İşte pek çok insan tam burada kendini ele verir. Kalıbı görürler, tehlikeyi hissederler ama sonra bir açıklamayı daha kabul ederler. Çünkü gerçeği görmek harekete geçmeyi gerektirir. Rahatsız edici bir sınırı uygulamak yerine rahatlatıcı bir yalana inanmayı tercih ederler. Sen o insan olma. Eğer duygularının, gözlemlediğin her şeyin önüne geçmesine izin verirsen, zekanın hiçbir anlamı kalmaz. Özrü dinle ama ardından ne geldiğine bak. Sadakat sözünü dinle ama sana destek olmanın bir bedeli olduğunda kimin ortadan kaybolduğunu hatırla. İnsanlar kendilerini tekrar yoluyla ele verir. Senin görevin bu gerçekle tartışmak değildir. Senin görevin onlara verdiğin erişimi buna göre ayarlamaktır. Dramatik yüzleşmelere ihtiyacın yok. Sessizce beklentini değiştir, paylaştığını azalt. Uzaklaşmanı bir gösteriye dönüştürmeden sessizce mesafeni koy. Çünkü en güçlü sınır çoğu zaman müzakere edilmeden uygulanan sınırdır. Ama aynı soğuk dürüstlüğü kendine de uygula. Başkalarından disiplin beklerken kendi zayıflığını mazur göremezsin. Kendine verdiğin sözler, herkese açık verdiğin sözlerden çok daha önemlidir. Kendi sözünü tekrar tekrar bozduğunda kendine niyetlerinin hiçbir hükmü olmadığını öğretmiş olursun. Öz saygı işte tam olarak böyle erir gider. Gerçek sonuçlar kimsenin görmediği özel bir söz tutma alışkanlığıyla başlar. Harekete geçeceğini söylersin ve harekete geçersin. Sakin kalacağını söylersin ve tahrike karşı koyarsın. Uzaklaşacağını söylersin ve seni sürekli küçülten yere geri dönmeyi bırakırsın. Kimlik işte böyle şekillenir. Motivasyon konuşmalarıyla değil, tekrarlayan kanıtlarla. Dünyada sonunda seni, katlandığın ve sergilediğin kalıplara göre değerlendirir. Davranışların karakterini zaten ortaya koyduğunda, karakterini ayrıca açıklamana gerek kalmaz. Bırak başkaları etkileyici açıklamalar yapsın. Sen tutarlılığınla itibar kazan. Onlar dönüşüm vaat etsin, sen dönüşümün kanıtı ol. Eğer insanları net görmeye, kendi sözüne sadık kalmaya ve tutarlılığın her bahaneden daha yüksek sesle konuştuğu bir hayat kurmaya hazırsan, yorumlara, sözlere değil, kalıplara güveniyorum yaz. Ve şimdi geliyoruz, hayatını en çok kolaylaştıracak derslerden birine. Sekizincisi, sen odaya girmeden önce konuşan bir itibar inşa et. Bir noktadan sonra bir insanın artık disiplinini reklam etmesine ya da başkalarını yetenekli olduğuna ikna etmesine gerek kalmamalıdır. İtibarı kendisinden önce odaya girmelidir. Ve bu kendini pazarlayarak yaratılmaz. Bu tekrar tekrar verilen kanıtlarla yaratılır. İtibar görünmez bir zırh biçimidir. İnsanlar senin yetenekli, soğukkanlı ve kandırılması zor biri olduğuna inandığında
sana farklı yaklaşır. Sınırlarını zorlamadan önce tereddüt eder. Sözlerini tartar. Çünkü senin sözlerinin de dikkatsizce seçilmediğini bilir. Ama bu tür bir itibar talep edilemez. Alkışın olmadığı anlarda kazanılır. Heyecan söndükten sonra bile sözünü tuttuğunda inşa edilir. Baskı altında sakin kaldığında, başkaları bahane üretirken sen işi teslim ettiğinde ve sırf uzlaşmak daha kolay diye standartlarından vazgeçmeyi reddettiğinde inşa edilir. Çoğu insan karakterini ihmal ederken algısını yönetmeye çalışır. Rahatsızlığa katlanmadan disiplinli görünmek ister. Dürtülerini kontrol etmeden güçlü görünmek ister. Sen bu zayıflığı tersine çevirmelisin. Hayatının nasıl göründüğüne takılmayı bırak ve hayatının gerçekte neyi içerdiğini güçlendir. Özel hayatında inkar edilemez biri olduğunda dışarıdan görünen imajın zaten kendiliğinden düzelir. İşin kalitesiyle konuşur. Kararların sonuçlarıyla konuşur. Kısıtlaman, girmeyi reddettiğin çatışmalarla konuşur. Bu yüzden tutarlılık konusunda titiz olmalısın. Tek bir etkileyici hareket hayranlık uyandırabilir. Ama beklenti yaratan şey tekrarlayan davranışlardır. İnsanlar senin her zaman hazırlıklı geldiğini bildiğinde ciddi olup olmadığını sorgulamayı bırakır. Boş tehditler savurmadığını bildiğinde, sınır koyduğunda seni dinler. İtibar yavaş yavaş inşa edilir ama çok hızlı yıkılabilir. Tek bir duygusal patlama, o cilalı imajın ardındaki kontrol eksikliğini bir anda açığa çıkarabilir. Herkese verilen bir sözün ardından gelen sessiz bir hareketsizlik, gelecekteki her açıklamanı boş gösterebilir. Adını koru, alışkanlıklarının destekleyemeyeceği iddialarda bulunmayı reddet. Az konuş, çok üret. Uygulamaya niyetin olmayan bir standardı asla ilan etme. Adın istikrarlı bir şeyi temsil etmeli. İnsanlar ne planladığını bilmese bile senden ne bekleyeceklerini bilmeli. Burada ince bir denge var. Karakterindeki öngörülebilirlik güven yaratır. Ama stratejindeki öngörülemezlik avantajını korur. Herkesin itibarına saygı duymayacağını da kabul et. Bazıları seni kontrol edemedikleri için eleştirecek, bazıları da kendi bahaneleriyle yüzleşmek zorunda kalmamak için başarılarını küçümseyecek. Onları düzeltmek için ilerlemene ara verme. Bir aslan, gücünü onu yanlış anlamaya kararlı olanlara açıklamaya çalışmaz. İnşa etmeye devam et. Zaman, asılsız suçlamaları ortaya çıkarır ve gerçek sonuçları güçlendirir. Eğer karakterinin sen ağzını açmadan önce senin yerine konuşacağı kadar sağlam bir itibar inşa etmeye hazırsan, yorumlara "adım ağırlık taşıyor" yaz. Bu kanala henüz abone olmadıysan tam da şimdi doğru zaman. Çünkü kalan 2 ders tüm bu zihniyeti tek bir çatı altında birleştiriyor. 9'uncusu, sesinin zamanlamasına hakim ol. Güç her zaman konuşan insana ait değildir. Ama her zaman susan insana da ait değildir. Güç, zamanlamayı anlayan insana aittir. Sessizlik seni koruyabilir ama yanlış anda kullanılan sessizlik seni mahvedebilir. Başkalarının seni onların tanımladığına ya da senin inşa ettiğin şeyin hakkını kendine mal ettiğine inanmasına izin verme. Konuşmak otorite kurabilir ama çok erken yapılan konuşma henüz dirence dayanacak kadar güçlenmeden konumunu açığa çıkarabilir. Korkunun ya da egonun karar vermesine izin vermeden anı okumayı öğrenmelisin. Duygularının ne talep ettiğini değil, durumun neyi gerektirdiğini sor. Bazen dinlemelisin çünkü ortam henüz kendini gösteriyor. Bazen konuşmalısın çünkü kafa karışıklığı itibarına zarar vermeye başlamıştır. Bazen sessiz kalmalısın çünkü işin henüz bitmemiştir. Ve bazen de kanıtı masaya koyup şüphenin kendi ağırlığı altında çökmesine izin vermelisin. Bir hamle en yüksek etkiye ulaşacağı anda güçlü hale gelir. Çok erken atılan bir adım muhaliflerini uyarır. Çok geç atılan bir adım ise fırsatın kaçmasına neden olur. Sözlerin de aynı yasaya tabidir. Öfke dilini şekillendirirken cevap verme. Ama korkaklık, sabır kılığına bürünecek kadar da uzun bekleme. Sakinleş, sonuçları tart ve ikinci bir düşünceye ihtiyaç duymayacak netlikte karar ver. Konuştuğunda temiz konuş, lafı dolandırma. Gücünü gergin açıklamaların altına gömme, gerçeği söyle. Sonrasında ne olacağını belirt ve manipülasyona hiç alan bırakma. Sonuçların senin yerine konuşmasına izin verdiğinde ise o sonuçların her incelemeden geçebilecek kadar gerçek olduğundan emin ol. Ve şunu asla unutma. Sessizliği bir tembellik kılıfı olarak kullanma. Disiplinsiz bir sessizlik gizemli değildir.
sadece pasiftir. Senin sessizliğin hazırlık içermeli. Senin sabrın hareket potansiyeli barındırmalı. Kısıtlamayı ürkütücü kılan şey de tam olarak budur. İnsanlar senin donup kalmadığını sezer. Bir seçim yaptığını sezer. Sessizliğinin kafa karışıklığı değil, hesaplama olduğunu anlar. Kendini 3 anı tanımaya alıştır. Birincisi özümseme anıdır. Burada dinlersin, bilgi toplarsın ve bildiklerini sergileme cazibesine direnirsin. İkincisi ilan etme anıdır. Burada özür dilemeden konumunu belirlersin. Üçüncüsü gösterme anıdır. Burada tartışma sona erer çünkü gerçeklik artık ortadadır. İnsanların çoğu bu aşamaları birbirine karıştırdığı için başarısız olur. Daha anlamadan ilan ederler. Daha hazır değilken gösterirler. Sen bu hatayı yapmayacaksın, kalıp netleşene kadar dinleyeceksin. Yön belirlenmesi gerektiğinde konuşacaksın ve konumun inkar edilemez hale gelene kadar üreteceksin. Bu ritim seni köşeye sıkıştırmayı çok zorlaştırır. Çünkü kimse senin şu an gözlem mi yaptığını, karar mı verdiğini yoksa son hamleni mi hazırladığını bilemeyecek. Bundan sonra aceleciliğin zamanlamanı çalmasına asla izin verme. Ama doğru an geldiğinde de tereddüt etme. Hassasiyetle konuş, kararlılıkla hareket et. Sonra geri çekil ve sesin sustuktan sonra bile sonucun konuşmaya devam etmesine izin ver. Eğer zamanlamada ustalaşmaya ve sessizliği de, sözleri de, sonuçları da aynı amaca hizmet ettiren bir insan olmaya hazırsan, yorumlara "doğru anda hareket ediyorum" yaz. Ve şimdi geldik. Hepsini bağlayan son derse. 10'uncusu, açıklamaya ihtiyaç duymayan insan ol. Son ders basit ama onu yaşayacak disipline sahip olan çok az. Herkesin seni anlamasını sağlama çabasını bırak. Kendini açıklama ihtiyacı, çoğu zaman seni onaylanmaya bağlayan o son zincirdir. İnsanların niyetlerini anlamasını ve seni yanlış değerlendirdiklerini kabul etmesini istersin. Ama gerçek güç, artık bu itirafa ihtiyaç duymadığın anda başlar. Algının önemli olduğu doğrudur. Ama sonu gelmeyen bir savunmanın otoriteni zayıflattığı da aynı derecede doğrudur. Değerini durmadan savunan insan, aslında başkalarına değerinin hala tartışmaya açık olduğunu öğretir. Sen, hayatının bizzat bir cevaba dönüştüğü noktaya ulaşmalısın. Gerçeğin korunması gerektiğinde konuş. Bilgi toplanması gerektiğinde dinle. Duyguların seni ele vermek istediğinde sessiz kal. Ve sonra sonuçların tartışma ihtiyacını tümüyle ortadan kaldırana kadar çalış. Bazı insanlar seni yine de yanlış anlayacak. Bırak anlasınlar. Bazıları artık seni kışkırtamadığı için kısıtlamanı kibir olarak adlandıracak. Bazıları da senin ilerlemeni kabul etmek, kendi durgunluğuyla yüzleşmeyi gerektireceği için başarını küçümseyecek. Onların rahatsızlığını gidermek uğruna kendi dönüşümünü kesme. Amacın evrensel olarak anlaşılmak değil, amacın içeriden yönetilmek. Zihnin, ağzın, alışkanlıkların ve eylemlerin aynı standarda uyduğunda manipüle edilmen çok zorlaşır. Övgü seni şişiremez. Eleştiri seni yolundan çıkaramaz. Sessizlik seni korkutamaz. İlgi seni baştan çıkaramaz.